Merhaba değerli izleyiciler. Bilgi fiziksel nitelik midir konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde matematiksel işlemlerin fiziksel olarak gerçekleştirilebilir olması, fiziksel yasalarda sınırlı kesinliğin rolü ve fiziksel evrenin getirdiği sınırlamalar üzerinde konuşacağız. Özellikle bilgi işleminin sınırlamaları ve matematiksel işlemlerin fiziksel olarak gerçekleştirilebilirliği ile ilgili olarak teorik fiziğin önemli ve incelikli yönlerini değerlendireceğiz. Fizik ve bilim felsefesinde uzun süredir devam eden bir tartışmanın kalbine odaklanacağız. Matematiksel kavramların fiziksel düzenlemesi ve bunların evrenin kısıtlamaları dahilinde uygulanması. Bu tartışma herhangi bir teorik modelin veya matematiksel işlemin eğer bilimsel olarak anlamlı kabul edilecekse buna karşılık gelen bir fiziksel karşılığı olması gerektiği yönündeki operasyonel felsefeye dayanmaktadır. Bu perspektif fiziksel örneklemeden bağımsız olarak platonik bir alanda var olan soyut matematiksel işlemler kavramına karşı durmaktadır. Örneğin 3 boyutlu modelin yazdırılması bilgisayarınızda karmaşık bir heykelin 3 boyutlu modelini tasarladığınızı hayal edin. Dijital dünyada heykel pürüzsüz kıvrımları ve keskin detaylarıyla kusursuz görünmektedir. Ancak bu modeli 3D yazıcı kullanarak basmaya çalıştığınızda fiziksel versiyonunda pürüzlü yüzeyler veya amaçlanan tasarımdan hafif sapmalar gibi kusurlar görülebilir. Dijital model ile basılı nesne arasındaki bu tutarsızlık, fiziksel dünyanın matematiksel kavramların, tasarımların gerçekleştirilmesine dayattığı sınırlamaları vurgulamaktadır. Burada fiziksel yasaların gerçek dünyadaki matematiksel işlemlerin fizibilitesini nasıl etkilediği gibi baskı teknolojisinin fiziksel kısıtlamaları ve malzeme özellikleri de nihai sonucu etkiler. Bir diğer örnekte bir müzikal gösterinin gerçekleştirilmesi için bir orkestra tarafından çalınmak üzere beste yapan bir besteciyi düşünün. Parçanın kendisi mükemmellik ve uyumlu bir uygulama önerse de gerçek performans bir dizi fiziksel ve insan faktörüne bağlı olarak değişebilir. Konser salonunun akustiği, müzisyenlerin beceri düzeyleri, hatta enstrümanların kalitesi, tüm bu faktörler müzik notasının fiziksel olarak gerçekleşmesini etkiler. Bu benzetmede matematiksel işlemler belirli sonuçları önerse bile bunların fiziksel uygulamasının gerçek dünyadaki değişkenler tarafından kısıtlanabileceğini göstermektedir. Nasıl ki 3 boyutlu yazıcı ve müzik aletlerinin teknik ve maddi sınırlamaları varsa, kuantum mekaniği ve termodinamik gibi fiziksel yasalarda, fiziksel evrende matematiksel kavramların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirilebileceği konusunda temel kısıtlamalar getirmektedir. Teorik fizikte bu kısıtlamalar kritik öneme sahiptir. Örneğin simülasyonlarda veya matematiksel çerçevelerde mükemmel şekilde çalışan teorik modeller, pratik deneylerde veya gerçek dünya teknolojilerinin oluşturulmasında uygulamada aşılmaz engellerle karşılaşabilir. Bu bakış açısı matematiğin fizikteki rolünün yeniden değerlendirilmesini teşvik etmektedir. Gerçeği mükemmel bir şekilde tanımlayabilen, tamamen soyut bir araç seti olarak görmek yerine matematiğin fiziksel evren tarafından şekillendirilen ve ona uyarlanan bir araç olduğunu kabul etmeliyiz. Hem fiziksel olarak elde edilebilecek şeylerle bilgilendiriliriz hem de bunlarla sınırlı oluruz. Bu sınırlamaların tanınması fiziksel dünyanın karmaşıklıklarına ve kısıtlamalarına daha iyi uyum sağlayan yeni matematiksel tekniklerin ve modellerin geliştirilmesini teşvik eder. Aynı zamanda teorik içgörülerin ampirik gerçeklerle sürekli olarak test edildiği fizikteki daha disiplinler arası bir yaklaşımı da teşvik etmektedir. Bu örnekler ve bunu takip eden tartışma matematiğin teorik işlemlerinin bilimsel değere sahip olması için fiziksel olarak gerçekleştirilebilir olması gerektiğini, soyut matematiksel kavramların gözlemlenebilir ve ölçülebilir fenomenler alanında sağlam bir şekilde sabitlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu farkındalık sadece evreni anlama şeklimizi değil, aynı zamanda fizik ve diğer bilimlerdeki pratik problemleri çözmeye nasıl yaklaştığımızı da etkilemektedir. Şimdi de fiziksel evrenin getirdiği sınırlamaları daha detaylı inceleyelim. Gürültü, bozulma ve diğer yıkıcı süreçlerle dolu evrenimizin herhangi bir işlem dizisinin kesinliği ve güvenilirliği üzerinde temel sınırlamalar getirdiği söylenebilir. Bu gerçeklik matematiksel teorilerde sıklıkla varsayılan işlemlerin yanılmaz olduğu idealist senaryolarla keskin bir tezat oluşturmaktadır. Artıklık ve hata düzeltme mekanizmalarının her ne kadar gerekli olsa da her derde deva olmadığını, kaynaklar tükettiklerini ve doğaları gereği hataları ortadan kaldırmak yerine yalnızca hafiflettikleri savunulmaktadır. Operasyonları fiziksel evrenin getirdiği sınırlamaları daha iyi anlamak için gerçek dünya faktörlerinin sistemlerin hassasiyetini ve güvenilirliğini nasıl etkilediğini canlı bir şekilde gösteren günlük örnekleri inceleyebiliriz.
Bu örnekler soyut matematiksel varsayımlar ile fiziksel dünyamızın somut kısıtlamalar arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacaktır. Örneğin trafik sistemleri bir şehrin araç akışını verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış olacak şekilde kurulduğunu düşünün. Trafik ışıkları ve işaretleri gibi karmaşık planlama ve kontrol mekanizmalarına rağmen gerçek trafik akışı çoğu zaman mükemmel olmaktan uzaktır. Kazalar, hava koşulları ve insan hatası gibi beklenmeyen değişkenler sisteme gürültü ve kaos getirir. Hiçbir planlama ve teorik modelleme bu aksaklıkları tamamen ortadan kaldıramaz. Bu benzetme en iyi çabalara ve fazlalık önlemlerine ek trafik ışıkları veya işaretleri gibi kurulmasına rağmen karmaşık bir sistemde mükemmel kontrolün ve öngörülebilirliğin dış etkenler nedeniyle nasıl ulaşılamaz olduğunu gösterir. Ve fiziksel süreçlerin evrenin doğasında olan gürültü ve bozulma tarafından nasıl sınırlandığını yansıtır. Bir diğer örnekte veri depolama ve enerji sistemleri verileri depolama için tasarlanmış, almak ve korumak için karmaşık algoritmalar kullanan bir bilgisayarın veri depolama sistemi üzerinden düşünülsün. Gelişmiş hata düzeltme kollarına rağmen ve hatta yedekleme sistemlerine rağmen bu sistemler donanım arızaları, hatta yazılım hataları veya manyetik alanlar ile güç dalgalanmaları gibi dış faktörler şeklinde arızalara karşı hala savunmasızdır. Bu son derece kontrollü teknolojik ortamlarda bile mükemmel çalışmanın ve hata düzeltmenin nasıl imkansız olduğunu göstermektedir. Bu sistemler daha fazla yedekleme, daha güçlü hata kontrolü ile kaynak kullanımı arasında gerçekleşen ödünleşimleri yansıtacak şekilde sürekli olarak denge kurmalıdır. Trafik sistemleri ve veri depolamanın öngörülemeyen faktörler nedeniyle kesintiye uğraması gibi fiziksel süreçlerde sonuçları değiştirilebilecek ve hassasiyeti azaltılabilecek gürültüye, bozulmaya ve diğer müdahale biçimlerine maruz kalır. Artıklık yani ekstra trafik ışıkları veya yedek veri kopyalamaları gibi hata düzeltme mekanizmaları güvenilirliği arttırmak ve hataları yönetmek için gerekli olsa da kusursuz çözümler değildir. Karmaşıklık katarlar ve ek kaynaklar tüketirler. Ancak yine de başarısızlık veya hata olasılığını tamamen ortadan kaldıramazlar. Artıklık ve hata düzeltmenin uygulanması enerji, zaman, alan ve malzemeleri içerebilecek daha fazla kaynak tüketimine sebep olur. Örneğimizde güneş enerjili hesaplama makinesi ve akıllı telefon karşılaştırılması yapılabilir. Güneş enerjisiyle çalışan temel bir hesap makinesini harici güç kaynaklarına ihtiyaç duymadan yalnızca ışıktan elde edilen enerjiyi kullanarak çalışan kuantum bilgisayarların ilk modeli olarak düşünün. Bu hesap makinesi enerji açısından son derece verimlidir ve çalışması için minimum güneş ışığından daha fazlasına ihtiyaç duymadan temel işlemleri gerçekleştirir. Bunu harici bir kaynaktan, örneğin pil gücünden düzenli olarak şarj edilmesi gereken bir akıllı telefonla karşılaştırın. Akıllı telefon daha fazla enerji harcadığı için temel hesaplamaların çok ötesinde çok sayıda işlemi gerçekleştirebiliyor. Basit bir güneş enerjisi hesaplayıcısından gelişmiş bir akıllı telefona geçişi yansıtan bu süreç, kuantum hesaplamanın ilk enerji tasarruflu modellerden daha güçlü, enerji tüketen modellere doğru evrimini yansıtmaktadır. İkinci örnek olarak eski mekanik saatler ile modern akıllı saatler arasındaki ayrımdan bahsedilebilir. Kullanıcının hareketlerinden elde edilen kinetik enerjiyle çalışan ve kinetik süreçleri kullanan ilk kuantum bilgisayarları ile mekanik saatler benzerlik gösterir. Her ikisi de harici bir enerji girdisine ihtiyaç duymazlar. Şimdi sadece zamanı söylemenin ötesinde çok sayıda görevi yerine getirebilmesine rağmen harici bir kaynak aracılığıyla düzenli olarak şarj edilmesi gereken modern bir akıllı saat düşünün. Burada bir değiş tokuş bulunmaktadır. Bu harici enerji girdilerine ihtiyaç duyan daha yeni kuantum bilgisayarların orijinal minimum enerji kullanım pahasına nasıl büyük ölçüde artırılmış yetenekler sunduğunu yansıtmaktadır. Bu değişimin nedenleri iki türlü olmaktadır. Birincisi, daha karmaşık ve enerji yoğunluklu işlemler mümkün hale geldiğinde ve kuantum bilgisayarların daha karmaşık görevleri daha yüksek hızlarda gerçekleştirmesine olanak tanıdığında mümkün hale geldi. Diğer taraftan da kuantum mekaniğinin teorik anlayışı derinleşti ve pratik tasarımlar yeni bilgileri içerecek şekilde uyarlandı ve daha fazla yetenek için daha yüksek enerji tüketiminin değiş tokuşu kabul edildi. Bu ister fiziksel ister teknolojik veya teorik bir model olsun, herhangi bir sistemin tasarımında temel bir ödünleşimi yansıtır. Daha fazla koruma ve hassasiyet genellikle daha fazla kaynak kullanımı pahasına gelir.
Bu sınırlamaların kabul edilmesi matematiksel ve teorik modellerin yeniden değerlendirilmesini teşvik eder. Teorik modeller genellikle gerçek dünyadaki operasyonların karmaşıklığından çok uzak olan ideal koşulları varsayar. Fiziksel sınırlamaların tanınması ve bu modellere entegre edilmesi onları daha sağlam gerçek dünya senaryolarına uygulanabilir hale getirir. Bu sınırlamaları anlamak teorik ve matematiksel modellerin gerçekliğe dayandırılmasına yardımcı olur ve bunların yalnızca kavramsal olarak sağlam değil, aynı zamanda pratik olarak da geçerli olmasını sağlar. Bilim ve mühendisliğe fiziksel evrenimizin doğasında var olan sınırlara sürekli uyum sağlayan ve saygı duyan daha incelikli bir yaklaşım teşvik edilmiş olur. Şimdi de fiziksel yasalarda sınırlı kesinliğin rolüne değinelim. Önemli bir tartışma noktası olarak sınırlı kesinliğin fiziksel yasaların kendisi üzerindeki etkisi söylenebilir. Bu doğal belirsizlikler, tersinmezlik ve dalgalanmaların temel kaynağı olabilir. Bu fenomen tipik olarak termodinamik ve istatistiksel mekanik yoluyla açıklanmaktadır. Ancak burada fiziksel yasa ve işleyişin ayrıntılı doğasına atfedilmektedir. Bu görüş tartışmayı kuantum mekaniksel sistemlerin zaman içinde gözlemlendiğinde kuantum durumları arasındaki kesin faz ilişkilerinin nihai kaybı nedeniyle nasıl klasik davranışa yöneldiği yönündeki çağrışımlara bir zemin teşkil eder. Fizik kanunlarında sınırlı hassasiyetin rolü kavramını daha geniş bir şekilde değerlendirmek için sınırlı hassasiyetin hem günlük yaşamda hem de bilimsel bağlamlarda sistemleri nasıl etkilediğini gösteren ilişkilendirilebilir örnekler kullanabiliriz. Bu örnekler kesinlikteki doğal sınırlamaların fiziksel davranışları ve yasaları temelden nasıl etkileyebileceğini açıklığa kavuşturmakta yardımcı olur. İlk örneğimizde hava tahmini sürecini düşünmeliyiz. Meteorologlar hava koşullarını tahmin etmek için karmaşık modeller kullanmaktadır. Ancak ileri teknolojiye rağmen hava tahminlerinin doğruluğu zamanla azalır. Bunun nedeni hava durumu sistemlerinin kaotik doğasından ve bu tür karmaşık dinamiklerin mutlak hassasiyetle ölçülmesi ve tahmin edilmesindeki doğal sınırlamalardan kaynaklanır. Kaos teorisinde kelebek etkisi olarak bilinen başlangıç koşullarındaki çok küçük ölçüm hataları önemli ölçüde farklı sonuçlara yol açabilir. Bu termodinamiği ve kuantum mekaniğini yöneten fiziksel yasaları etkilemede sınırlı hassasiyetin rolüne benzer şekilde başlangıç ölçümlerindeki sınırlı kesinliğin nasıl büyük ölçekli değişikliklere ve öngörülemezliklere yol açabileceğini göstermektedir. İkinci örnekte dijital fotoğrafçılık ve görüntü işleme teknikleri üzerinde değinebiliriz. Burada dijital görüntü görsel bir sahnenin piksellerinden oluşan sonlu bir temsildir. Her piksel ışığın rengini ve yoğunluğunu yakalar. Ancak yalnızca belirli bir hassasiyetle. Bir görüntü yoğun bir şekilde yaklaştırıldığında veya işlendiğinde bu hassasiyetin sınırlamaları özellikle kenarlarda ve renklerde pikselleşme ve ayrıntı kaybı yoluyla belirgin hale gelir. Bu bozulma kuantum sistemlerinin kuantum özelliklerini kaybetmesine ve gözlemlendiğinde veya etkileştiğine girdiğinde daha klasik davranmasına benzer. Bu olay eş evresizlik olarak bilinir. Bir görüntünün dijital temsilindeki sınırlı kesinlik, kuantum durumlarının ölçümleri ve tanımlarındaki sınırlı kesinliğe paraleldir ve kuantum sistemlerinden klasik özelliklerin kademeli olarak ortaya çıkmasına yol açar. Bu örnekler fiziksel olguları şekillendirmede sınırlı hassasiyetin rolü hakkında birkaç kritik noktanın altını çizmektedir. Hava durumu ölçümlerindeki sınırlı hassasiyet öngörülemeyen tahminlere yol açmakta ve dijital görüntülerdeki sınırlı hassasiyet ise ayrıntı kaybına neden olmaktadır. Burada fiziksel niceliklerin ölçülmesi ve tanımlanmasındaki benzer sınırlamalar fiziksel sistemlerin nasıl anlaşıldığı ve tahmin edildiği konusunda temel değişikliklere yol açabilir. Fiziksel ölçümler ve işlemlerdeki doğal belirsizlik geleneksel olarak termodinamik ve istatistiksel mekanikle açıklanan geri döndürülemezlik, yani sistemlerin orijinal durumuna dönememesi ve dalgalanmalar şeklinde, yani fiziksel özelliklerde rastgele değişiklikler gibi olgulara katkıda bulunur. Kuantum mekaniğinde durumların bilindiği ve korunduğu kesinlik kritik öneme sahiptir. Zamanla çevre ile etkileşimler bu durumların kuantum tutarlılıklarını kaybetmesine ve daha klasik davranmasına neden olur. Bu geçiş kuantum durumlarının mutlak hassasiyetle korunması ve ölçülmesindeki sınırlamaların doğrudan bir sonucudur. Teorik modellerin gözden geçirilmesi, hassasiyetin dayattığı sınırların tanınması, teorik modellerde bu etkileri hesaba katacak ayarlamalar yapılmasını gerektirir. İdealleştirilmiş kesinlik varsayımına sahip modeller, gerçek dünya kısıtlamaları ışığında yeniden değerlendirilmeli, böylece evreni tanımlamada daha uygulanabilir ve doğru hale getirilmelidir. Bridgman'ın operasyonelizmi,
bilimsel teorilerin sınırlarını anlamaya yönelik pragmatik bir yaklaşım olarak vurgulanmaktadır. Bridgman'ın bilimsel işlemlerin pratik olarak yürütülebilir olması gerektiği konusundaki ısrarı, sınırsız veya oldukça soyut matematiksel yapılara dayanan teorilerin temel eleştirisinin altını çizmektedir. Bu evrenin kendisinin hesaplamaya dayalı olabileceğini, dolayısıyla hesaplama kurallarına ve sınırlarına bağlı olabileceğini öne süren dijital fizik paradigması tarafından benimsenen modern hesaplama perspektifleriyle uyumludur. Örneğin mimari planlara dayalı bina inşaatı sürecini düşünün. Bu planlar teorik olarak kusursuz görünen, yenilikçi, görsel açıdan çarpıcı bir tasarım önerebilir. Ancak inşaat ekipleri bu planları uygulamaya başladıklarında pratik sorunlarla karşılaşabilirler. Gerçek dünya koşullarında farklı davranan malzemeler, yapısal zorluklar ve hatta soyut tasarım aşamasında belirgin olmayan düzenleyici sınırlamalar vardır. Bu senaryo Bridgman'ın operasyonalizmin altını çizmektedir. Herhangi bir teori veya tasarımın anlamlı olması için sadece kağıt üzerindeki teorik olarak sağlamlık değil, gerçek dünyada pratik olarak uygulanabilir olması gerektiği vurgulanmaktadır. İkinci örnekte de yazılım algoritmaları ve gerçek dünya uygulamaları üzerinedir. Bir şehirdeki trafik akışını optimize etmeyi amaçlayan bir algoritma oluşturan yazılımı hayal edin. Algoritma simüle edilmiş ortamlarda son derece iyi performans gösterse de onu gerçek bir şehirde devreye almak, inşaat, insan davranışı anormallikleri ve değişen trafik düzenlenmeleri gibi simülasyonun hesaba katamayacağı değişkenleri içerir. Bu gerçek dünyadaki uygulanabilirliği ve kısıtlamaları dikkate almadan yalnızca soyut matematiksel modellere veya teorilere güvenme şeklindeki operasyonelist eleştiriyi yansıtmaktadır. İnşaatın pratik kısıtlamalara uyması ve yazılımın gerçek ortamlarda çalışması gerektiği gibi bilimsel teoriler de fiziksel ve pratik olarak uygulanabilecek operasyonel terimlerle izah edilmelidir. Bu teorilerin yalnızca kavramsal olarak çekici olmasını değil, aynı zamanda gerçek dünya uygulamalarında da geçerli olmasını sağlar. Bridgman'ın yaklaşımı operasyonel fizibilitelerini dikkate almadan tamamen soyut veya sınırsız matematiksel yapılara dayanan teorilerin geçerliliğine meydan okur. Bu özellikle son derece soyut modellerin fiziksel gerçekliğin kısıtlamaları dahilinde test edilmesi ve doğrulanması gereken teorik fizik gibi alanlarla ilgilidir. Bridgman'ın işlemselliği evreni hesaplamaya dayalı olarak gören dijital fizik paradigması gibi modern hesaplamaları perspektiflerle de iyi uyum sağlar. Bu evrenin tıpkı kendi donanımının yetenekleri dahilinde çalışan bir program gibi belirli hesaplama sınırları ve kuralları dahilinde çalıştığını göstermektedir. Bu hesaplama kısıtlamalarını göz ardı eden teoriler evrenin temel olarak nasıl işlediğine ilişkin temel hususları gözden kaçırabilir. Operasyonel uygulanabilirliğin gerekliliğini kabul edilmesi, teorilerin nasıl geliştirildiği ve doğrulandığı konusunda yeniden değerlendirme yapılmasına yol açmaktadır. Bilimsel araştırmada daha pragmatik ve temelli bir yaklaşım teşvik edilerek teorik ilerlemenin yalnızca entelektüel açıdan sağlam değil, aynı zamanda deneysel olarak da uygulanabilir olmasını sağlar. Evet, şimdi eleştirel bir bakış açısıyla ve daha fazla tartışmayı genişleterek bu söylediklerimizi detaylıca inceleyelim. Fiziksel işlemlerin sınırları ve matematiğin fiziksel olguları tanımlamadaki rolü hakkında ikna edici argümanları öne sürerken daha fazla araştırmadan faydalanabilecek alanlar da vardır. Burada fiziksel operasyonların önerilen sınırlamalarını doğrulayabilecek potansiyel deneysel testleri veya gözlemleri tartışarak argümanlar güçlendirilebilir. Örneğin kuantum hesaplama veya yüksek enerji fiziğindeki deneyler bilgi işleme ve hata düzeltmenin sınırları hakkında veri sağlayabilir. Tartışma aynı zamanda bu sınırların gelecekteki teknolojiler üzerindeki özellikle de hassasiyet ve hata düzeltme sınırlarının sürekli olarak test edildiği kuantum hesaplama ve nanoteknoloji gibi alanlardaki etkilerine kadar genişletilebilir. Argümanın felsefi temelleri kökleri işlemselciliğe dayansa da bu görüşe meydan okuyan ve onu tanımlayan diğer felsefi konumlarla, örneğin dünyanın yapısının temel olarak yapısal olduğunu öne süren yapısal gerçekçilik veya daha güncel bilgilendirici yapısal gerçekçilik gibi daha derinden bağlantı kurabilir. Ve gerçek sayı sistemine de fizikteki geleneksel matematiğe de alternatifler hakkında tartışma genişletilebilir. Örneğin fiziksel evrenin sınırlamalarına daha iyi uyum sağlayabilecek standart dışı analizlerin veya alternatif hesaplamalı modellerin araştırılması daha zengin bir teorik çerçeve sağlayabilir.
Bu alanlarla ilgilenerek yalnızca geleneksel fizik ve matematik eleştirisini derinleştirmekle kalmadık. Aynı zamanda teorik fizikte devam eden tartışmalara da, araştırmalara ve bunların ilgi çekiciliğini ve uygulanabilirliğini de sorguladık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz bilgi ve tartışma dolu içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler dilerim, sağlıcakla kalın.